Ben bu oyunu gerçekten çok seviyorum. Benim bu oyunu en büyük sevme sebeplerimden biri bir hikaye, baba kız hikayesi anlatıyorsa ben o hikayeyi her türlü seviyorum. Ne kadar kötü olursa olsun, ne kadar iyi olursa olsun o hikaye beni etkiliyor. Ve bu oyunun da konsept ve oynanısı direkt baba kız olmak üzerine olduğu için bu oyunu sevmem bayağı normal kaçıyor yani. Oynanısı olarak da tam benim tarzımda bir oyun. Ama bunun haricinde bu oyun gerçekten çok az biliniyor. Ve bunun en büyük sebebi Evangelion. Bu oyun 1993 yılında Gainax tarafından bir devam oyunu olarak yapıldı. Fakat önceki oyunla Princess Maker 2 karşılaştırılamayacak oyunlar. Çünkü Princess Maker 1'i oynarsanız Princess Maker 2'yi bu adamlar nasıl yaptılar diye sorgulamaya başlıyorsunuz. Sanki aynı adamlar tarafından çıkmış bir iş gibi hissettirmiyor çünkü. Hem detay farkı olarak hem işin kalitesi olarak gerçekten arada katlarca fark var. Ve bu kadar kaliteli olmasına rağmen Princess Maker 2'nin gerçekten yapım süreci çok sancılıydı. Ve bunun en büyük sorumlusu Evangelion'a giden bütçeydi. Eğer Gainax hakkında bilginiz yoksa 90 yılında inanılmaz büyük bir vergi skandalına karıştı Gainax. 13 milyon dolar yakın parayı kayıtları geçirmediği için şirketin güvenilirliği sarsılmıştı ve bu sebepten dolayı şirket inanılmaz mali sıkıntıları geldi. Ama buna rağmen elindeki işleri de bir şekilde devam etmek istiyordu. Bu sürece hakimseniz ve Evangelion'un nasıl üretildiğini biliyorsanız Evangelion'un da üretim süreci bayağı sancılıydı. Bayağı bütçe sıkıntılarıyla üretilmiş bir seriydi Evangelion. İşte ama aslında Gainax tüm parasını o sırada Evangelion'a yatırıyordu. Ve parasını yatırdığı yerin durumlarını biliyorsanız eğer, yani Evangelion yapım sürecini biliyorsanız parasını yatırmadığı Princess Maker 2'yi düşünün bir de. Yani Gainax tüm bütçesini Evangelion'a yönlendiriyordu. Ve bu sebepten dolayı Princess Maker bayağı arkaya atıldı. Çalışan maaşlarının ödenmeyeceği duruma kadar bayağı arkaya atıldı. Hatta bazı çalışanların dediğine göre elektrik faturası ödenmediği için stüdyonun elektrikleri bile kesildiği zamanlar olmuş. Gerçek anlamda bayağı arkaya atıldı yani. Tabi bu kadar arkaya atıldığı için oyuna adam gibi reklamda yapılmadı normal olarak. Ve Princess Maker 2 gerçekten yapması zor bir oyundu. Yani adamlar zor bir oyun yapmaya çabalıyorlardı ve paraları yoktu. Ama buna rağmen oyunu güzel bir şekilde yaptılar. Ki bence bu parasızlık bu oyunu çıkartmalarına yönlendirdiler. Adamlar bir süreden sonra hırsa bindirdiler çok yüksek ihtimal. Paramız yok ama bu oyun iyi olacak kafasında bir mentaliteye girdiler tamamen. Ki oyunun orijinal versiyonu da bayağı bir beğenildi Japonya'da. Ama Japonya'da orijinal versiyonunu oynayan gerçekten çok az kişi vardı. Hem oyun baskı sürecinde inanılmaz sıkıntılar yaşadı hem de reklam konusunda hiç paraları yoktu. Yani oyunun basbayağı reklamı yapılmadı. Sadece bu kadar da değil. Bu oyunun normalde bir İngilizce versiyonu da olacak. Yani Kuzey Amerika için bir versiyonu da çıkacaktı. Ve Gainax Softake adlı bir firmayla bunun anlaşmalarını yapmaya başlamışlardı. Hatta İngilizce versiyonu hazırdı. Fakat Softake ile lisans ve bütçe yüzünden anlaşamadılar ve anlaşma defedildi. Ama tabii sonra şirket içinden bir şekilde o İngilizce versiyon sızdı ve internete yayıldı. Ama yine de 2007 yılında GameTap ile birlikte Softake yine bu projeyi yapmak istedi. Yani İngilizce olarak çıkarmayı gerçekten Princess Maker'ı istiyorlardı. Ama bu sefer de GameTap bu projeyi iptal etti. Yani Princess Maker 2'nin hiçbir zaman orijinal versiyonu İngilizce olarak çıkmadı. Ve dediğim gibi bu oyun normal bir oyun olmadığı için programlama olarak da gerçekten çok fazla zorladı yapımcıları. Yani tamamen fakirlikten doğan inatla çıkmış bir oyun bu bence. Oyuna gelirsek oyunun evreni, hikaye altyapısı bence bu tarz bir oyun için harika. Mistik bir ortaçağ fantezi dünyasında geçiyor. Ana karakterimiz yani biz bir krallığı savaştan kurtaran bir kahraman. Ve bu sebepten dolayı tanrılar tarafından ödüllendiriliyoruz. Ve bu ödül bir kız. Ama 10 yaşında bir kız. Ve tanrılar tarafından bize emrediliyor ki bu kıza bakmamız. Ve emir de büyük yerden geldiği için biz de kıza bakıyoruz normal olarak. Sonuçta tanrılar verdi bize bu emri. Ve biz de bu emirin üzerine kıza 18 yaşına kadar bakıyoruz tabii ki. Ve 18 yaşında bu arada oyun bitiyor. Ama oyunun en büyük numarası zaten bu kıza gerçekten bakmamız. Kıza verdiğimiz eğitimler olsun, kızı çalıştırdığımız yerler olsun. Yani oyunda verdiğimiz her karar kızımızın 18 yaşına geldikten sonra nasıl bir insan olacağını değiştiriyor. Ve oyunda tam tamına 74 tane son var. Ve bu sonlar öyle kıytırık birbirlerine benzeyen sonlar da değil. İnanılmaz farklı sonlar. Ve bu sonlara gitmenin yolu tabii ki de statlar üzerinden yapılıyor. Ve oyunda 39 tane stat var. Bunlar birbirleriyle senkronize çalışıyor. Stamina, Strength, Intelligence, Art, Fame, Stress gibi. Ve bunlar iş ve eğitimlerle yükseltip alçaltılıyor. İşler para kazanabildiklerimiz, eğitimler ise para verip stat kazandıklarımız oluyor. Ve bu iş ve eğitimlerden de toplamda 28 tane var. Ve bunlar şu şekilde çalışıyor. Örneğin handa çalışmak bize disiplin ve strength veriyor. Yani disiplinimiz ve gücümüz artıyor. Fakat zarifliğimizi kaybediyor. Tabii ki bunu bir şekilde dengeye oturtturmak için bir yandan da stres veriyor bu karakterim. Ki bu da oyunun ana mekaniği. Stresi alçak tutarak mümkün olduğu kadar stat kasmak. Yani kızın mentalini yüksek tutacaksınız ki mental diye de stat var. Mentalini yüksek tutarak hasta olmasını engelliyoruz. Ve kızınız ölmeden 18 yaşına ulaştırmayı ve düzgün bir birey yapmaya çalışıyorsunuz. Oyunun amacı bu. Ve oyun aylık olarak tur bazlı ilerliyor. Her ay 3'er tane emir veriyoruz kızımıza. Ve bu sayede oyun bir şekilde dengeye
kavuşmuş oluyor. Ki bu tarz çıkan oyunların çoğu bu dengeyi oturtamıyor. Çünkü bu tarz bir denge yapmak gerçekten zor bir şey. Ki bunlarla da bitmiyor oyun. Oyunda gerçek anlamda sıra tamamlı dövüş yapabileceğiniz kısımlar da var. Basbayağı adventure gibi gezip dolaşabiliyorsunuz. Ve buralarda da sıra tabanlı dövüş mekaniği karşılaşıyor size. Ve bu kısımlarda gidip Tanrı ile 1v1 bile atabiliyorsunuz. Ve bir sistem daha var önemli olarak. Fame arttırma. Asil insanlarla konuşarak fame'imizi arttırabiliyoruz. Ve sonlar buna göre değişebiliyor. Çünkü fame önemli bir şeydir sonuçta. Ve yıllık olarak yapılan festivaller var. Bunlarda da güzellik yarışması ve arena var. Güzellik yarışmasında güzelliğinizi yarıştırıyorsunuz. Arenada dövüş yeteneklerinizi yarıştırıyorsunuz. Ve bunlara göre para ödülleri kazanıyorsunuz. Artı olarak da bir özel ödül kazanıyorsunuz. Ve para demişken tabii ki de para diye bir şey var oyunda. Ve eğitimleri parayla gönderiyoruz. Ve paramız o kadar fazla değil. Ne kadar kraliyet hero'su olsak da nedense maaş az yatıyor. O yüzden kızı çalıştırmamız lazım tabii ki de. Ve oyunun genel oynanış mantığındaki denge gerçekten inanılmaz şekilde kurulmuş ve bunu çoğu oyun yapamıyor. Tahminen adamlar da fakirlik sayesinde yaptılar bunu. Ama gerçekten inanılmaz derecede iyi yapmışlar. Sanat tarzı olarak 90'ların anime tarzında. Ki oyunda bayağı görsel de var. Ve artı olarak da net bir şekilde en iyi gözüken Princess Maker oyunu da bu. Ve bu oyunu tahminen dinledikten sonra oynamak istediniz. Ve bu oyunun 3 tane versiyonu var. Düz versiyonu, Refine versiyonu ve Regeneration versiyonu. Bunların arasında en iyisi Refine. Çünkü DOS versiyonu ne kadar sansürsüz olsa da sonuçta bu bir Japon oyunu ve birazcık erogeye kaçması lazım her türlü. Yani sansürlenebilecek şeyler var. Ne kadar sadece çıplaklık olsa da. DOS versiyonu sansürsüz. Fakat İngilizce çevirisi gerçekten çok kötü. Özellikle eski İngilizce çevirisiyle oynuyorsanız oyunun bazı noktalarını anlamakta zorlanabilir misiniz? Zorlanmazsınız ama yine de bok gibi İngilizce çevirisi var. Regeneration ise benim şu an videoyu çektiğim sırada bozuk bir oyun. Eğer bu videoyu izlediğiniz sırada Regeneration versiyonu düzeldiyse Regeneration versiyonunu oynayabilirsiniz. Fakat Regeneration versiyonu hala bok gibiyse gidin Refine oynayın çünkü Princess Maker 2'nin en iyi versiyonu Refine şu an. Ve siz de Princess Maker'ı çok seviyorsanız ya da buna benzer bir oyun biliyorsanız lütfen söyleyin. Long Life the Queen bence çok zor ve çok fazla visual novel. Yeni çıkan ve en çok Princess Maker 2'ye benzeyen oyun bence Volcano Princess. Fakat onda da bence çok fazla visual novel var. Ben daha az visual novelli, daha çok stat üzerinden oynanan bir oyun istiyorum. Yani bu tarz bir oyun biliyorsanız yazın lütfen. Yani şimdi gidip bir şekilde Princess Maker 2'yi oyna ve sağ solda Princess Maker 2'yi övmeye başla.